Hepinize merhaba dostlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sizle bu Red Dragon K568 Blue Switch klavye inceleyeceğiz. Klavye üstten böyle mekanik Blue Switch. Ya burada biraz kamerada cansız görünüyor ama geldiği zaman daha canlı. Şöyle daha canlı duruyor. İlk önce bahsedeyim. Kablo plastik kablo. Şöyle kolayca çıkıyor. Şöyle Blue Switch. Şöyle. Kolayca da şöyle. Allah. Abi takamadım ya. Şöyle kolayca takılıyor. Sonra özelliklerine bahsedeceksek şurası böyle. Böyle sağlam plastik. Kolay bir şey olmaz. Biraz mat siyah. Bu şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bunlar biraz daha parlak siyah. Dediğim gibi Blue Switch. Kablosu böyle. Şimdi bir de şu şeye gelecek olursak arkadaşlar, şimdi aldık şöyle altın renginde. Altın şöyle bir netlese diyorum. Altın bence değil çünkü 340 liraya aldım. 310 liraya pardon. Fiyat artmıştır. Şöyle takayım. Yani 310 liralık bir şeyden altın bir şey beklemeyin. Ama gerçekten güzel. Şimdi bunun RGB modları var. Bunun ben RGB böyle kendiniz ayarlayabiliyorsunuz diye şey var mı diye baktım yazılımı. Maalesef bulamadım. Bunun yok. Diğer klavyelerim var. Ama bence bu güzel. Bakın şöyle bastığınız zaman şey oluyor. Şöyle full kalıyor. Şöyle bakın. Işık gidiyor geliyor böyle. Hop F'ins. Şöyle. F'ins. Şöyle. Ya anlatmıyorum. Görüyorsunuz zaten. Sonra kalıcı. Breathing modu falan filan hepsi var bunda. Bakın breathing. Nefes alma. Sonra renk değiştirme. Yeşil işte oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu daha canlı. Daha güzel görünüyor. Şöyle. F'ins'e tekrar bastım. Böyle. Şöyle. Bu benim favori. Şimdi FTL falan filan da var. Şimdi klavye böyle. Klavye güzel. Şöyle bir alttan şöyle göstereyim. Bakın. Yani biraz daha canlı duruyor burada. Şöyle. Şimdi kutu böyle. Kutu böyle geliyor. Burada İngilizce klavye ama Türkçe klavye var. Böyle kutu. Ben yani bir ay kullandım. Çok güzel klavye. Şimdi açalım. Bir tane sticker. Sonra switch çıkartıcı. Ve işte burada şeyleri, mailleri. Şimdi bakın. Bunu nasıl çıkartırız? Ben geldim abi bunu. Hop. Şu yana taktığınızdan emin olun. Şöyle. Şu yanda yani ikisi böyle otursun tak diye. Sonra şimdi iki elli olduğum için yapamıyorum. Şimdi şunu geliyorum. Hop. Bir saniye. Ya çekiyorsunuz. Bakın kolayca çıktı. Burada kalıyor. Sonra şunu şöyle çıkartırsın. Çıkartıp takıyoruz. Yani çok kolay. İçinden ayrıca switch çıkartıcısının da çıkması şöyle gerçekten güzel. Sticker'ı da güzel. Patı var işte. Yazılımı falan mı? Buradan işte bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bundan işte efekt modlarını görebiliyorsunuz. Klavyenin sesine gelecek olursak şöyle dinleteyim. Blue Switch gerçekten çok güzel. Bu space boşluk tuşu. Yazılara basıyorum. Enter. Shift. Sonra
Böyle güzel ya, ses tonu da bence güzel. Yani almanızı tavsiye ediyorum. Bence fiyat performans ürünü. Şimdi arkadaşlar bir de diyeceksiniz bunun daha ucuza bilekliklisi var. Bence bilekliğe çok gerek olmuyor. Çünkü elini koyuyorsun zaten masan oluyor. Yani bence hiç gereği yok bence. Böyle klavyelere yani onlar hem fabrikasyon oluyor. Yani şu Türkçe şeyleri fabrikasyon oluyor. Yani bu fabrikasyon değil. Baskı da değil. Yani böyle orayı kesmişler. Silinmiyor da. Yani güzel yanıyor. Almanızı tavsiye ediyorum. Şöyle göstereyim. Ya ucu altın uçu bilmiyorum ama altın rengi. Altına boyamışlar da olabilir. Sticker'ı güzel. Son kez. İçinden işte yazılımı çıkıyor falan filan. Sağlam geliyor. Böyle switch çıkartıcısı var. Yani dediğim gibi fiyat performans ürünü bence. En iyi fiyat performans ürünü. Almanızı tavsiye ederim dostlarım. Alırsanız iyi günlerde kullanın.